Hayat ışığım, annemi kaybettim. Annemi kaybetmekle gözümün ışığını da kaybettim. İnsanların sana bakışını hissedebiliyor musun? Bunu hissetmeseydim bu kadar incinmezdim. Sadece bir şey görme hakkın olsaydı neyi görmek isterdin? Bu saatten sonraki dünyayı görüp ne yapacağım? Herkes birbirinin canına düşmüş. Eğer ameliyat olursam, gözlerimi açtırırsam insanların beynindeki yerim yıkılır. Bu saatten sonra annemi de görmeyecek olan gözleri ne yapayım ben? Abi şu ana kadar hiç gaspa uğradığın oldu mu? Binada ısmarlaştık, ayrıldık, merdiven başında cüzdanım çaldı. Annemi kaybettiğim zaman ilk bir sene çok zorlandım. Okullara gidiyordum, bazen okullardan kovuluyordum, bazen dilenci muamelesi görüyordum. Ben görmüyordum, o yüzden kitap okuyamıyordum. Zeynep de yürüyemiyordu, kitaplarını kendi götüremiyordu. Ben Zeynep'in ayağı olup onun kitaplarını götürüp satıyordum. Zeynep de benim gözlerim olup bana kitap okuyordu. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta özel bir konukla birlikteyiz. Diyarbakır'da kendisiyle Milkit kafedeyken tanıştık. Kendisi görme engelli. Fakat azmiyle Türkiye'yi gerçekten kasıp kavuracak. Kendisi çok azimli. Kendine şöyle bir isim takmış: Azimli Kitapçı. Şimdi Azimli Kitapçı Süleyman Bey ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Seni gördük, daha iyi olduk. Bunu ben de demek isterdim ama göremiyorum. Allah razı olsun abi. Öncelikle abi seni merak ediyoruz. Sen kimsin, nesin? Kendinden biraz bahseder misin? 1988 yılında Diyarbakır'da doğdum. Ergani nüfusuna kayıtlıyım. Anadan doğma görme engelliyim. 2011 yılından itibaren de kulaklarım yavaş yavaş ağırlaşmaya başladı. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. İşitme cihazlarıyla duymaya başladım şimdi 2011 yılından beri. O kadar ilerledi ki cihazlar kulakta takılı olmadığı zaman sanki herkes uyuyor, bir ben uyanım. Hiçbir ses duymuyorum. Bu hayatta en zorlandığın şey nedir? Anlaşılmamak. Anlaşılmamak. Aslında herkesin yardıma ihtiyacı oluyor ama toplum sadece engellilerin yardıma ihtiyacı var zannediyor. Ki yardıma ihtiyacımız olsa da ihtiyacımız olduğu şekilde değil de kendi olmak istedikleri şekilde yardımcı oluyorlar. Mesela bir görme engelli karşıdan karşıya geçmek ister. Adam tutup ona para vermeye kalkıyor. Daha bugün oldu. Hem de 50 kuruş. Adam bana 50 kuruş verecek. Ben de adama dua edeceğim. Adam cennete gidecek. Öyle mi? Ne kadar ucuzmuş cennet. Süleyman abi. Buyurun. Hislerin kuvvetli mi abi? Yani bilemiyorum. Bilemiyorum ama hislerin kuvveti bir şeyleri olacağı, öleceği ya da ne bileyim bir şeyleri ön sezi olarak değil de insanların bazen niyetlerini hissedebiliyorsun, evet. Bazen söyledikleri veya kalbi niyetleri bir olmayabiliyor ve çoğunlukları olmuyor zaten. Ama bunu Rabbim bana hissettiriyor. Samimiler mi? Yoksa o an için ya kendilerini iyi göstermek için, etrafımızdakileri iyi göstermek için öyle davranıyorlar. Yani samimiler mi, samimiyetsizler mi, bunu hissettirebiliyor bana Rabbim. Rüya görüyor musun abi? Hem evet hem hayır. Benim de rüyalarım oluyor herkes gibi. Rüyada dokunabiliyorum, yiyebiliyor, içebiliyor, duyabiliyorum ama göremiyorum. Çünkü doğuştan görme engelliyim. Derseniz ki görme engelli olup rüya gören insanlar da var mı? Var. Onlar da var. Ama onlar gözlerini sonradan kaybedenlerdir. Onlar da sınırlı görebiliyorlar. Mesela bir görme engelli düşünün ki 8 yaşına kadar görmüş, 8 yaşından sonra gözlerini kaybetmiş. O görme engelli gözlerini kaybettiği güne kadar birçok şeyi görmüş ama denizi görmemiştir gözleri var iken. O görme engelli rüyasında her şeyi görebilir ama denizi göremez. Denize gidebilir, hissedebilir ama göremez. Aydınlık senin için ne ifade ediyor abi? Ben aydınlığı yaşadım. Benim gözlerim görmezdi ama gözlerimde ışık vardı. Kapının, pencerenin yerini ayırt edebiliyordum yönümü çevirerek. Odada lamba yanıyor mu, lambanın ışığı hangi taraftan geliyor onu bilirdim. Çok güzel bir şey aydınlık. Aydınlık çok güzel bir şey. Sizler için karanlık ne kadar kötüyse 14 yaşıma kadar yaşamış olduğum aydınlık çok güzel bir şeydi. Benim gözlerimdeki ışık da, gözlerimde görüntü yoktu ama ışık vardı. Işığı da annemi kaybettikten sonra bir süre ağlamakla yitirdim gözlerimden. Aslında şöyle bir vurgu yapayım. Hayat ışığım, annemi kaybettim. Annemi kaybetmekle gözümün ışığını da kaybettim. Önce yanı başımdaki ışık söndü, sonra gözlerimdeki. Rabbim mekanı cennet eylesin abi. Sadece bir şey görme hakkın olsaydı neyi görmek isterdin? Annemi. Süleyman abi, hiç birisine aşık oldun mu? Sevdiğim, muhabbetinden memnuniyet duyduğum, yanımdan gittiği zaman özlediğim, bir dahaki karşılaşma anı tekrar gelse diye içimden dualar ettiğim, dilekler dilediğim insanlar oldu.
2011-2012 yılından beri gerçek anlamda kalbimi çarpıntıya gark eden biri var. Var ama ben bunu kendime bile itiraf edemiyorum. Bu akşam size itiraf ediyorum. Kendime bile itiraf etmeye cesaretim olmadı çünkü benden yaşça çok büyük. Yani 20 yaş kadar var aramızda. Kimdir abi bu kişi? Birisi bir akşam üzeri yolda kalmıştım. Beni arabasıyla gideceğim yere bırakmıştı. Hatta şöyle bir şey de olmuştu. O bundan haberdar değil. Ben platonik olarak seviyorum. O yüzden isim veya kim olduğunu söyleyemiyorum. Şöyle bir yanımız var onunla. Yolda kalmıştım. Etraftakiler dediler ki bu ablanın arabası var. Seni arabasıyla bırakmak istiyor. Arabasıyla gider misin diye, onunla gider misin diye. Erkek olsa güvenmem. Hani tanımadığınız insanlarla gitmeye ama bugüne kadar bir kadından, bir hanımdan zarar görmedim. O yüzden güvendim, bindim arabasına. İnerken de boyu benim burama geldi. Abla dedim siz biraz kilolu musunuz yoksa bana mı öyle geliyor? Tokatı da yedim yani. O gün bugündür ben seviyorum, o bilmiyor. Bilmesin de. Bilirse yani bugün en azından bir ablam olarak hala yanımda, hala arayıp sorabiliyor beni. Hiçbir şeyden haberi olmadığı için, hislerimden haberi olmadığı için. Ama beni uyarmış da bu konuda. Kendisine sanki seni seviyor, sanki senden hoşlanıyor gibi diyenler olmuş. Beni uyardı bu konuda. Öyle bir şey olursa kıyamete kadar yüzüne bakmam dedi bana. Öyle bir şey var ise eğer diye. O yüzden ismini cismini söyleyemiyorum. Süleyman abi, yazı yazmayı nasıl öğrendin? Bizim görme engellilerin telefonlarında ve bilgisayarlarında sesli ekran okuyucu programı yüklü. Onları yüklüyoruz programlarımızı. Tabii 2015 yılında Yeni Mahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde önce temel eğitim aldım. Kahve nasıl pişirilir, elbise nasıl makineye koyulur, çıkartılır, camlar nasıl silinir, tost nasıl yapılır, elbiseler nasıl katlanır falan filan. Temel bakım eğitimi yani. Banyo yapmayı zaten kendim biliyordum. Bir şeyin daha altını çizeyim. Annem vefat ettiği güne kadar yemeğimi kendi elimle yememe izin vermezdi, kendi yedirirdi. Çorabımı bile kendi giydirirdi, beni kendisi yıkardı. Annemi kaybettiğim zaman ilk bir sene çok zorlandım. Üvey annem yardımcı oldu. Hatta beni bir sene kadar üvey annem yıkadı ama ben artık ergenliğe girmiştim, beni o yıkayamazdı. O yüzden artık bir gün onu banyodan gönderdim. Artık benim kendim yıkanmam gerek dedim. 3 aşağı 5 yukarı kendi kendime yavaş yavaş öğrendim yıkanmayı falan. Her şeyimi kaşık tutmayı bilmezdim, çatal tutmayı bilmezdim. Yediğim yemeği dökerdim üzerime. Üvey annem bana yemek de yedirdi bir süre. Çoraplarımı da giydirdi bir süre. Üvey annem benim banyomu da yaptırdı bir süre. Ama zamanla mecbur kalınca kendiniz öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Başta bir yapanınız olduğu için ben yapamam zannediyorsunuz. Ya da o eğer ben yapmazsam o yapamaz zannediyor. O yapan kişi. Annem mesela. Anneme derlerdi ihtiyaçlarını kendi görmesini ona öğret. Günün birinde sana bir şey olduğunda ya da sen bir uzağa gitmek zorunda kaldığın zaman zorlanmasın diye. Annem de derdi ki ben yaşadığım sürece ben yapacağım. Ben öldükten sonra o zaten öğrenir kendi kendine. Dediği de oldu ama çok zorlandım yani. O yüzden benim bu konuda engelli ailelerine şöyle bir tavsiyem, bir önerim olacak. Çocuklarınızın, engelli bireylerinizin yapabildiği kadarının kendi yapmalarına izin verin. Hatta ufaktan kendiniz onlara bir şeyler öğretmeye de çalışın. Onların da eli kendi işini görmeyi öğrenmiş olur. Günün birinde sizlerden ayrılmak zorunda kaldıkları zaman fazla zorlanmazlar en azından. Bilmeleri gerektiği kadarını bilmiş olurlar o engelli kardeşlerimiz. Süleyman abi, çevrende görme engelli olduğun için sana herhangi bir tepki yapan oldu mu? Tabii. Daha 3 gün önce. Karbon gelmişti, postaneye doğru gidiyorum. Sabah saatidir. Adamın biri bana diyor ki sabah ya Allah ya Fetah senin ne işin var dışarıda? Gözüm de görmüyor. Ben genelde izah etmeye çalışırım. Ama o bana bu kelimeyi söylediği zaman biraz sinirlendim. Ve sana ne, sen benim sahibim misin dedim. Seni ilgilendiren ne dedim. Genelde bunu yapmam. Biraz daha sakinim. Ama karşıdakinin anlamaya ve dinlemeye niyeti varsa. Kimi bilmez, kimi bilmek istemez. Bilmek istemeyene yapacak bir şey yoktur. Süleyman abi, geçimini nasıl sağlıyorsun? Kitap satarak. Memnun musun işinden? Sevdiğim bir işi yapıyorum. Kitaplarım hiç satılmasa bile bundan ne gocunurum ne de şikayet ederim. Kitaplarla beraber olmak, kitaplarla oturmak, kitap satmak için oturduğumda bile devamlı sesli kitap dinleyerek vaktimi geçiririm. Ya sesli kitap ya da halk müziği türküleri. Tanıyanlar biliyor, halk müziği solistiyim de aynı zamanda. Evet, senden bir şarkı da dinleyeceğiz birazdan. Süleyman abi, Buyurun. hayalindeki dünya nasıl bir yer? Öyle bir şey ki hayalimde bir dünya yok ama bir ev olsa diyorum. Evin duvarları kitap kapaklarından, eşyaları da kitap sayfalarından olsa. Kapıları da yine kitap kapaklarından olsa. Kitap gibi bir evim olsun isterim. Ya istemek değil de düşümde, hayalimde böyle bir şey. Yani herkesin ilginç bir hayali vardır. Benimki de bu. Şu an olduğun durumun tedavisi var mı? Tedavi imkanı zaten yok. Gözlerimin damarları çalışmıyor. Ama olsa da ben istemem zaten sonra. Neden abi? Aşık Veysel'e de sorulmuştu bu.
Demişlerdi ki işte gözlerini yaptıralım ister misin falan. Yok demiş. Ben 30 küsür yıldır insanların beyninde gözleri görmeyen Aşık Veysel olarak yer edindim. Eğer ameliyat olursam, gözlerimi açtırırsam insanların beynindeki yerim yıkılır. Beni de herkes görme engelli kitapçı, görme engelli ve azimli kitapçı olarak biliyor. Arabayı düşünün, bir parçasını çıkarsanız o araba eksik kalır değil mi? Benim adımdan da bir parçayı çıkarsanız eskisi kadar güçlü bir iradem olmaz diye düşünüyorum. İnsanların gözümde de değerim aynı olmaz diye düşünüyorum. Hem bu saatten sonraki dünyayı görüp ne yapacağım? Herkes birbirinin canına düşmüş. Annem sağ olsaydı belki görmek isterdim. Bu saatten sonra annemi de görmeyecek olan gözleri ne yapayım ben? Işığı görebiliyor musun? Hayır. Gözümün içine de mum yakın, gözümde ışık yok. Bu kadar fazla sıkıntının arasında hiç isyan ediyor musun abi? Ediyorum tabii. Bu insanlar niye böyle diyorum. Bana gözlerimi ben mi vermedim diyorum. Bu insanların da başlarına olağan bir şey gelmesi durumunda engelli olmaları kaçınılmaz değil mi diyorum. İnsanlara isyan ediyorum, Yaradan'a değil. Bunu manevi annelerimden Cemile Sönmez'in bir türküsünde söylediği sözleriyle tamamlayayım. Diyor ki insanda muhabbet, sevgi kalmamış, özü çürük bir söz çok rağbet bulmuş. Evveli dost olanlar şimdi el olmuş. Ben buna isyan ediyorum, Yaradan'a değil. Radyolar senin için ne ifade ediyor? Okulu, hayatı, öğrenciliği ve öğretmenliği, yaşamayı yani. Okul okutulmadım çünkü benim çocukluğumda Diyarbakır'da görme engelliler okulu yoktu. Antep'te, İzmir'de bir de Ankara'da vardı. Galiba İzmir'di. Tam hatırlamıyorum ama Ankara ile Antep'i hatırlıyorum. İnsanlar aileme onu okula gönder diyordu. Fakat ben 7 yaşımda SARA hastalığına yakalanmıştım. O yüzden ailemin olmadığı bir yerde duramazdım. Ailemin benimle ilgilenmesi gerekiyordu SARA nöbetlerimde. SARA nöbetlerimde ben hep uykuda geçiriyordum. O yüzden 2005 yılına kadar da Diyarbakır'da okul yoktu tabii. Diyarbakır'da 2005 yılında okul açıldı. SARA hastalığım da 2001 yılında iyileşti tamamıyla. Ama benim için iş işten geçmişti. Okul açıldığında benim yaşım 18 olmuştu. O zamana kadar hep radyo tiyatroları, sesli kitaplardan bir roman, bir hikaye programlarını dinleyerek, TRT Radyo 1'deki kültür sanat programlarını dinleyerek, halk müziği türkülerini dinleyerek kendime o kadar çok katkıda bulundum ki. Benim radyoyu dinlemem, radyoyla ihtiyacımı gidermem, birinin biberonu doldurup da beni beslemesi gibi oldu. Hani bebek acıkır, biberonu doldurup onu doyurursunuz. Benim mamam da radyoydu diyebilirim. Yani ilmi mamam. Kendimi yetiştirme konusundaki. Hatta şey derim ben. Okulum radyo, öğretmenim TRT derim. İnsanların sana bakışını hissedebiliyor musun? Keşke hissetmeseydim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kayıt önünde olsun, kayıt ardında olsun. Keşke hissetmeseydim. Bunu hissetmeseydim bu kadar incinmezdim. Hem de her gün, onlarca defa. Ve o kadar çok ve o kadar farklı yerlerde ki birinin cevabını verir susturursun. Ya da birinin cevabını verip onu öyle düşündüğüne, öyle baktığına pişman edersin. Ama bir değil, iki değil. Artık ben de bunlara susarak, daha doğrusu duymamış gibi, hissetmemiş gibi yaparak, onlara onlar gibi davranarak karşılık veriyorum. Abi, devletin engellilere karşı yaptığı çalışmalar nasıl sence? Son zamanlarda, son yıllarda çok verimli. Verimli ama yetersiz. Çünkü eskiden engelliler evlerden çok çıkmıyorlardı. Toplumun bu bakışları da zaten bu yüzdendi. Toplum yaklaşık 10-15 yıl önce evlerin en ücra köşesinde oturuyor bulduğu engelliyi bugün dışarıda halk arasında görmeye alışkın değil. Ve bunu kabul etmek istemiyor bunu. Engelliler dışarıda çoğaldıkça engellilerin daha kolaylaştırılması gereken ihtiyaçları da çoğalıyor haliyle. O yüzden burada devleti suçlamıyorum. Dedim ya, engelliler çoğaldıkça engellilerin dışarıdaki ihtiyacı da çoğalıyor. Mesela eskiden görme engelliler sarı çizgileri, sarı tuğlalar yoktu dışarıda bu kadar. Ama o kadar engelli de yoktu dışarıda. Anlatabiliyor muyum? Engelli rampaları yoktu. Bırakın tekerlekli sandalyeli arkadaşları, birçoğu engellinin tekerlekli sandalyesi bile yoktu. Annesi babası indirip kaldırıyordu. Şimdi artık engellilerin tekerlekli sandalyesi var ve bu tekerlekli sandalyelerin daha rahat geçmesi için bir rampa gerekiyor. Rampayı yapıyor belediye. Devlet rampaları yapıyor. Ama rampaları araçları park etmeyin diyemiyor. Gerçi dersiniz belki konu nereden nereye geldi. Ama bu da bir ihtiyaçtır ve söylenmesi gerekiyor. 2017 yılına kadar ben kitaplarımı sırtımda gezdirerek satardım. 2017 yılından itibaren BBC Türkçe tarafından hakkımda çıkan Dağ Kapı Meydanı'nın görme engelli seyyar kitapçısı Süleyman Acar. Engelli olabiliriz ama hayatın içindeyiz. Maşallah çok kısa bir başlıkmış. Bu haberden sonra Dağ Kapı Meydanı'nda sürekli olarak satmaya başladım. Bu esnada haberden sonra çok insanlar bana ulaşmaya falan çalıştılar.
Belki de bugüne kadar böyle bir görme engelliye rastlamamışlardı. Kendi ekmeğini kendi kazanmak isteyen, kendi işini kendi yapmak isteyen, kendi kendine çalışmak isteyen birini. O yüzden insanlar biraz meraklıydı beni tanıma konusunda. Bir gün bana bir telefon geldi. Biri arıyor. Şu niyetle arıyor Muhammed Bey. Onu da söyleyeyim. Hani ben Facebook'ta falan yazabiliyorum ya. Azimli Kitapçı Süleyman Acar Facebook sayfamın adı. Yazılarını da sesli olarak okuyup onlara cevap yazabiliyorum ya. Bu yüzden şöyle düşünmüş olacak ki bu adamın gözü görüyor, bu adam insanları kandırıyor. Ben bunu arar, onun maskesini düşürür, foyasını meydana çıkarırım. Aradı beni telefonla. Alo buyurun falan filan. Ben Adem Ferdi. Adı Adem Ferdi. Sizi tanımak istedim diyor. Buyurun dedim. Siz görme engelli olduğunuzu söylüyorsunuz. İşe nasıl gidip geliyorsunuz? Kitap sattığınızda söylüyorsunuz falan. Birilerinin yardımıyla durağa gidiyorum dedim. Örneğin Dağ Kapı arabasına biniyorum. Dağ Kapı meydanında da iniyorum. Birinin yardımıyla yine çalıştığım yere gidiyorum dedim. Peki dedi yemeğinizi kim yediriyor? Yemeğimi kendim yiyebiliyorum dedim. Yemeği gözümle değil elimle yiyorum. Ondan sonra üstünüzü kim değiştiriyor? Biraz daha ileriye gitti. Özür dileyerek söylüyorum tuvaletinizi kim yaptırıyor dedi. Patladım ve sen yaptırmak ister misin dedim. Cevap neydi abi? Kapattı, yüzüme kapattı. Tam konumuz aslında bu iken soru da buna göre geldi abi. Evet. Telefon ve bilgisayar kullandığını biliyoruz. Bunları nasıl yapıyorsun abi? Bize gösterebilir misin telefonunu mesela? Buyurun telefonu kullandığımı kendiniz görün. Turkcell yazıyor ekranda. Sağ tarafta menü. Menüye basıyorum. Rastgele mesaj yaza gidiyorum. Ve bunu direkt göndermiyorum. Önce bir inceliyorum yanlış var mı? Ve size gönderiyorum. Ve gönderdim. Evet şimdi telefonumuzu alalım bakalım. Senden bir mesaj. Evet. Ne Merhaba diyor? Muhammed Bey. Ve bunu hiç görmeyerek yaptın. Tebrik ediyoruz abi. Estağfurullah. Rabbim başarını arttırsın. Amin. Ama ben engelli arkadaşlara da bir mesaj gönderebilir miyim? Biz engelliler, ben kendim de öyleydim. Hatta zaman zaman hala da öyle beklentilerim oluyor. Bazen kendimi kontrol etmediğim zamanlar. Senelerce dışlanmışlıktan dolayı, incitilmişlikten dolayı insanların tebriğine ve aferinine çok ihtiyacımız oluyor. Bunu yapmayalım. Önce kendi kendimize aferin diyelim. Biz kendi kendimize aferin dersek, biz kendi kendimizi tebrik edersek zaten başkası bizi tebrik etmese de biz yine güçlüyüz. Bir yerden bir yere gitmek istediğinde ulaşımını nasıl sağlıyorsun? Evinin önünden otobüs geçen bir yerde oturuyorum. Ama otobüsler engelli ve yaşlıları dışlıyorlar. Devlet onlara kart imkanı tanımış çünkü. Devletin tanıdığı imkanı onlar ellerinin tersiyle o insanların yüzüne çarpıyorlar. Yüzüne. Hemen hemen her gün artık taksiyle gelmek zorundayım buraya. Çünkü yarım saat, 40 dakika, belki 1 saat, belki 1,5 saat otobüs bekliyorum. Otobüs geliyor, gelmiyor değil. Ama bir gün içinde en az 6 tane otobüs beni almadan gidiyor. Bindirmek için benim yanında bekleyen kişiden plakalarını almalarını rica ediyorum. Plakayı alıp bana veriyorlar. Arıyorum ulaştırma dairesini ama demek ki ulaşmıyor ulaştırma dairesine. Ve bunu tek çeken ben değilim. Ancak diğer çekenlerle aramda bir fark var. Bazı insanlar kabulleniyor, bazı insanlar kabul etmek istemiyor haksızlığı. Ben kabul etmek istemeyenlerdenim. Çoğu insan var, almazlarsa almasın ne yapayım diyor. Ben öyle yapmıyorum. Çünkü o benim hakkım. Yani o adamın cebinden gitmiyor, o şoförün cebinden gitmiyor. Belediye, devlet ona zaten belli bir miktar ödüyor kartlar karşılığında almasına itinaden. Aslında dedim ya hani toplum engellileri dışarıda görmek istememenin getirdiği pay da var burada. Kimi diyor gözü görmüyor, ne işi var dışarıda, otursun evinde. Çoğu bu mantıkla yaklaşıyor. Çoğu da bana ne, tek ben mi araba şoförüm, başkası alsın diyor. İşte bu bana ne, başkası yapsın mantığı var ya, bile bile ölüme götürür insanı. Abi şu ana kadar hiç gaspa uğradığın oldu mu? Olmaz olur mu? Dağ Kapı Meydanı'nda kitap sattığım günlerdeydi. Eskiden Dağ Kapı'la başladım dedim ya. 2018'de Sanat Sokağı'na geldim. Adam beni arabaya bindirdi. Nerede oturuyorsun dedi. Neresinde dedi. Şurasında dedim. Evimi de tarif ettim. Aldı beni evimin, binamın içine kadar götürdü. Binada ısmarlaştık, ayrıldık. Merdiven başında cüzdanım çaldı. Allah Allah. Vallahi. Kitap satmaya nasıl karar verdin? Çok güzel bir şekilde başlangıç yaptım bugün. Bakın bunun herkesin görmesi, herkesin duyması, herkesin izlemesi lazım. Zeynep adında bir arkadaşım vardı benim. Cam kemik hastasıydı. Biz cam kız derdik kendisine. Kemikleri sürekli kırılan, bir ameliyat sonrası artık kırılmamaya başladı kemikleri. Kitap yazardı Zeynep. Önce Camdan Kemiklerim, Çelikten Kalbim isimli bir kitap yazdı. Ondan sonra Hayat Bana Hazine isimli bir kitap yazdı. Zeynep bu kitaplarını arkadaşlarına, etrafına veriyordu.
hediye, yani aslında Zeynep satmak istiyor ama para isteyemiyor, utanıyor. Arkadaşları da kitabı alan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum hediyene falan deyip ondan sonra ayrılıyordu yanından. Zeynep bana bunları anlattığında benim çok zoruma gitti. Ve Zeynep dedim, madem öyle dedim, sen kitaplarını bana verdin, bunları ben satacağım artık dedim. Zeynep'in kitaplarını aldım. Diyarbakır'da siz dediniz ya, bilmediği, gezmediği karışı yok diye. Diyarbakır'ı ilk Zeynep'in kitaplarını satarak öğrendim. Okullara gidiyordum, bazen okullardan kovuluyordum, bazen dilenci muamelesi görüyordum. Hani okullara falan dadanan çorap satmak isteyen insanlar oluyordu, okullara bir şeyler satmak isteyen. Evet abi. Beni de onlardan kabul edip kovuyorlardı, dışarıya atıyorlardı. Dışarıya attırıyorlar ama hepsi değil, alanlar da vardı. Zeynep'in kitaplarının yarısını sattım diyebilirim. Onun elinde 1000 adet vardı. Ondan sonra bu işi yaparken kendimde bu potansiyelin olduğunu fark ettim. Daha sonra Ankara'da temel eğitim ve bilgisayar eğitimi almak için gittiğimde kendisi de görme engelli olan Ankara Gimsa Radyo'da sunuculuk yapan Mehmet Ali Bakici isimli birinin Gönül Gözü isimli kitabını satmaya başlamıştım döndüğümde. Ondan sonra onunla devam ettim ama Zeynep'in kitabını satmam da şöyleydi. Şu mantıkla yapıyordum bunu. Ben görmüyordum, o yüzden kitap okuyamıyordum. Zeynep de yürüyemiyordu, kitaplarını kendi götüremiyordu. Ben Zeynep'in ayağı olup onun kitaplarını götürüp satıyordum. Zeynep de benim gözlerim olup bana kitap okuyordu. Engel dayanışması, kader dayanışması diyelim daha doğrusu. O bana göz oluyordu, bana kitap okuyordu. Ben de ona ayak olup kitaplarını gezdiriyordum onun. Gözü gören bizlere, gözleri sonuna kadar açık olan bizlere ne söylemek istersin? Kendi bir şiirimle bu soruya cevap vereyim. Sizler üzerinize düşeni alın, olmaz mı? Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Doğuştan görmeyen sabır etmeli. Gözü görmese de vicdanı aktır. Gözleri görmeyen sabır etmeli. Ve demelidir ya Rab, sen beni affet. Verme cümlemize başka bir afet. Sonsuz aleminde vardır mükafat. Gözleri görmeyen sabır etmeli. Halil'in sözünü tuttuğu gibi, Veysel'in deveyi güttüğü gibi, Hazreti Yakup'un ettiği gibi gözleri görmeyen sabır etmeli. Dilinde olmalı Hakk'ın kelamı, yüreğinde Hazreti Peygamber'in selamı. Mana ile seyretmeli alemi, gözleri görmeyen sabır etmeli. Kitapçı Süleyman'ın böyledir sözü, bu bir imtihandır, deniyor bizi. Mühim olan insandaki kalp gözü, gözleri görmeyen sabır etmeli, gözleri görmeyen sabır etmeli. Aldınız mı hocam cevabı? Aldık abi. Seni hayata bağlayan nedir? Engelimden şikayet etmemektir. Elimde ne varsa onu sevmektir. Ya bardak elimin önünde, bu bardağı tutarım. Ama bu bardağın önünde ne var ona bakmam. Bilmem açıklayabildim mi? Elimde ne varsa onu severim. Elimde olmayanı da elde etmeye çalışırım eğer karakterimi ve kişiliğime ters bir şey değilse. Ama çok da uğraşmam açıkçası. Cenab-ı Allah bana ne sunmuşsa onu severim. İhtiyaçlarını kendin karşılayabiliyor musun? Elimden geldiğince. Elimden geleni kendim yapıyorum. Elimden gelmediği zaman etrafımdan yardım alıyorum. Ama çok kendim karşılayamadığım ihtiyacım olmuyor zaten. Evet dostlar, azimli kitapçı Süleyman Acar'ın YouTube kanalına mutlaka abone olun. Bildirim zilini açın ve onu bekleyin. YouTube kanalında çok güzel içerikler gelecek. Muhteşem bir geliş yapacağım efendim. Evet, muhteşem bir gelişte azimli kitapçı Süleyman Acar karşımızda olacak. Süleyman Acar'ın kanalına da mutlaka abone olun. Ben de değerli vaktinizi bana ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ama sizlerden önce beni var edip, sizleri var edip, bizleri birbirimizle karşılaştıran Rabbime şükürler etmek istiyorum. Daha sonra ben olduğum için, kitapçı Süleyman olabildiğim için, bu anlamda gerçekten gözle görülür adımlar kat ettiğim için, edebildiğim için kendi azmime teşekkür ediyorum. Rabbim ne namerde ne merde ne de hiçbir ferde seni muhtaç etmesin abi. Amin. Rabbim hiç kimseyi, hiçbir kulunu kendi zatından başkasına muhtaç etmesin. Amin. Bu çok önemli. Kardeşin kardeşe muhtaciyeti bile yeri gelir başa kalkmaya dönüşebiliyor da. Kıymetli abim, son olarak Buyurun. o güzel sesinden bir türkü dinlemek isteriz. Söyleyebilirim, evet. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, dize girdi şimdi gönlüm.
Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, yokluğundan öldü gönlüm. Gelecektin, gelmez oldun, halimi hiç sormaz oldun. Gelecektin, gelmez oldun, halimi hiç sormaz oldun. Yaralarımı sarmaz oldun, bin bir dertle doldu gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Çaresizlik yolu bağlar, yokluğundan öldü gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, yokluğundan öldü gönlüm. Yokluğundan öldü gönlüm. Hey! Evet Süleyman abi, ağzına yüreğine sağlık. Bu konuşma, bu program bana gerçekten bir TV programı veya bir YouTube programı gibi, bir internet programı gibi değil de gerçekten bir terapi seansı gibi hissettirdi bana. Yani şöyle izah etmek gerekirse, bir psikiyatristin, bir psikoloğun 2 aylık terapisini gördüm ben bu akşam. Şükürler olsun. Bunu kazandırabilirsek Allah ne razı mutlu olsun. bize. Rabbim de sizleri hem bu dünyada hem de ahiret hayatınızda devamlı rahatlatsın inşallah. Bizlere sponsorluk yapan, bizlere kapılarını açan, hatta saat 1 olmasına rağmen hala bizler için ayakta bekleyen, çayımızı demleyen Milkit Kafe'ye teşekkür ediyoruz. Şu anda Diyarbakır'dayız. Ofis Sanat Sokağı'ndayız. Bu arada abimizden kitap almak isteyenler, yani abimize katkıda bulunmak isteyenler, çayını içmek isteyenler Diyarbakır Ofis Sanat Sokağı'na geldiğinde hemen Milkit Kafe'nin yanındaki kulübeye gelebilirler. Ayrıca abiye nasıl ulaşacağınızı açıklama kısmına yazdım. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Eyvallah. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Rabbim anlatılanlardan ders çıkartmayı size nasip eylesin. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerinize olsun.